On the morning of February the 22nd, 2006, news broke of the biggest cash robbery in British history. Forget the Great Train Robbery, forget the Northern Bank in Belfast. Britain's biggest ever robbery took place in the early hours of this morning in Kent. Don't look at me! Stay there! Don't loot! Burası İngiltere'nin en büyük nakit para deposuydu. Yüksek güvenlik önlemleriyle korunan, girilmesi imkansız bir yer. Güvenlik sistemleri üst düzeydeydi. Her adım izleniyor, her hareket kontrol altında tutuluyordu. Yani burası soyulması imkansız bir yerdi. Ama bir ekip bunu başardı. Hem de tek bir alarm bile çalmadan. Peki ama bu insanlar kimdi? Ve imkansız görünen bu soygunu nasıl gerçekleştirdiler? Cevap aylar öncesinden hazırlanmış, her adımı hesaplanmış, soğukkanlılıkla yürütülmüş bir planda gizli. Bu sadece bir soygun değildi. Bu zekanın sınırlarını zorlayan bir satranç oyunuydu. Gerçek kamera görüntüleri ve belgelerle bu imkansız görünen planı şimdi adım adım çözerken tarihin en akıl almaz soygunlarından birine tanıklık edeceksiniz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Burası İngiltere'nin tam birinci kasabasında bulunan bir para deposuydu. Ülke çapındaki yüzlerce banka ve ATM nakit ihtiyacını bu merkezden karşılıyordu. Her gün milyonlarca sterlinin giriş çıkış yaptığı bu bina sıradan bir yer değildi. Bu bina hem fiziksel hem dijital olarak üst düzey güvenlik sistemleriyle korunuyordu. Giriş kapıları yalnızca şifreli kartlarla açılabiliyordu. Binaya girebilen personel sayısı sınırlıydı. Üstelik içeride belirli alanlara sadece belli yetki seviyesine sahip kişiler girebiliyordu. Tüm geçişler anlık olarak izleniyor, kayıt altına alınıyordu. Güvenlik kameraları her köşeyi tarıyordu, kör nokta yoktu. Alarm sistemi duvarlara ve dış cepheye bağlıydı. Kapılardan veya pencerelerden gelen en küçük ihlal bile merkezi anında uyarıyordu. Ayrıca görevli güvenlik personeli sürekli gözetim halindeydi. O gün içeride tam 53 milyon sterlin nakit para bulunuyordu ve tüm bu sistemler bu parayı korumak için tasarlanmıştı. Dışarıdan bakıldığında bu tesisin soyulması imkansız görünüyordu. Ama bir ekip bu sistemi alt üst edecek bir plan yapmıştı. Bu kadar güvenli bir yapıya girmek dışarıdan bakıldığında imkansızdı. Ama bu işi yapanlar sıradan insanlar değildi. Soygunu planlayan ekip organize bir suç çetesiydi. Her birinin görevi belliydi. Her biri daha önce bir suç işlemişti. Liderliğini profesyonel dövüş geçmişine ve karanlık bağlantılara sahip bir isim yapıyordu. Lee Murray. Murray zekası ve cesaretiyle çevresindekileri organize eden bir karakterdi. Onun yanında gözetleme ve takip işini üstlenen kişiler, güvenlik sistemlerinden anlayan teknik ekip, operasyonun sağdaki adımlarını yönetecek kişiler vardı. Ayrıca bazı isimler sadece sessiz kaldıkları için para alıyordu. Bu bir ekip işiydi ve her şey aylar öncesinden tüm detayları düşünülerek planlanmıştı. İlk adım bilgi toplamaktı. Soyguncular haftalar boyunca Securitas deposu ve çevresini gözlemledi. Hangi vardiya saat kaçta değişiyor, hangi kapı ne zaman kullanılıyor, kaç güvenlik görevlisi var ve daha da önemlisi depo müdürü Colin Dixon her sabah işe nasıl gidiyor, takipler yapıldı, plakalar not edildi, ev adresleri belirlendi. Dixon'ın işe gidiş rotası sabitti. Aynı saatte aynı yolu kullanıyordu. Bu soyguncular için büyük bir fırsattı. Çünkü sistemi kırmak için sistemin içinden biri gerekiyordu ve Dixon farkında olmadan bu planın merkezinde bulunuyordu. 21 Şubat 2006 akşamı Colin Dixon mesai sonrası evine dönmek üzere yola çıktı. Yol kenarındaki bir araç dikkatini çekti. Polis aracına benziyordu. Yanına yaklaşan iki adam polis üniforması giymişti. Dixon'a kendisiyle ilgili bir durum olduğunu ve karakola gitmeleri gerektiğini söylediler. Ne olduğunu anlamadan gözleri bağlandı ve başka bir araca bindirildi. Aynı saatlerde başka bir ekip de Dixon'ın evine gitmişti. Eşi Lim ve 8 yaşındaki oğlu Craig'e Colin'in trafik kazası geçirdiğini söylediler. Evden çıkarılıp aynı yere götürüldüler. Aile dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bir çiftlik evinde yeniden bir araya getirildi. Soyguncular Dixon'a net bir şekilde şunları söyledi. Yarın işe gideceksin. Ne söylersek onu yapacaksın. Eğer karşı gelirsen ailenin başına ne geleceğini sen düşün. Eğer yanlış bir şey yaparsan onları öldürürüz.
Ertesi sabah Colin Dixon yanında polis üniforması giymiş bir soyguncuyla birlikte Securitas deposunun önüne geldi. Girişteki güvenlik görevlisi Dixon'ı tanıdığı için kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde sahte polis üniforması giymiş soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Dixon diğer soyguncuların içeri girmesi için kapıyı açtı. Soyguncular yüzlerini maskelerle gizlemişti ve ağır silahlarla donanmışlardı. İçeri girdiklerinde içeride çalışanları bir araya toplayarak bağladılar. Dixon çalışanlara soygunculara itaat etmelerini söyledi. Soyguncular para dolu metal kafesleri ve alışveriş arabalarını kamyona yüklemeye başladı. Ancak kafesler çok ağırdı ve forklift kullanmak zorunda kaldılar. Bir çalışan forkliftle kasıtlı olarak sorun çıkarmaya çalıştı. Ancak Dixon palet taşıyıcıyı kullanarak yüklemeye devam etti. Soyguncular toplamda 17 para kafesi ve 3 alışveriş arabasını kamyona yükledi. Yaklaşık 53 milyon sterlin değerinde nakit para çaldılar. Bu soygun İngiltere tarihinin en büyük nakit para soygunu olarak kayıtlara geçti. Soyguncular 53 milyon sterlin taşıdıktan sonra içerideki çalışanları boş para kafeslerinin içine kilitledi. Kapılar içeriden açılmıştı. Alarm sistemleri devre dışı bırakılmamıştı çünkü zaten hiç tetiklenmemişti. Her şey içeriden çözülmüş gibi görünüyordu. Kamyona binip sessizce oradan ayrıldılar. Depodaki çalışanlar uzun süre hareket etmeden bekledi. Ne olup bittiğini anlayamayanlar vardı. Hala şokta olanlar da. Soyguncuların tamamen uzaklaştığını emin olduktan sonra çalışanlardan biri büyük çabayla bağlarını çözdü. Ardından alarm devreye sokuldu ve polis çağrıldı. Polis olay yerine geldiğinde içeridekiler hala ne yaşandığını anlamaya çalışıyordu. Binada herhangi bir zorlama izi yoktu. Kapılar kırılmamıştı, camlar yerli yerindeydi. Ancak içerideki herkes etkisiz hale getirilmişti. İlk gözlemler bunun dışarıdan yapılmış bir saldırı olmadığını gösteriyordu. Sistemler sağlamdı. Bu bir soygun değil, içeriden yürütülen bir operasyon gibiydi. Güvenlik kameraları incelendiğinde Colin Dixon'ın yanında polis gibi görünen biriyle binaya girdiği fark edildi. Ancak o kişi ne sistemde kayıtlıydı ne de gerçekte polisti. Soygun sırasında kullanılan kamyon da çok geçmeden terk edilmiş halde bulundu. Ama içindeki para çoktan başka araçlara aktarılmıştı. Paralar planın bir parçası olarak farklı araçlara bölüştürülmüş ve farklı rotalara dağıtılmıştı. Bu sadece içeride değil, kaçış aşamasında da ustaca hazırlanmış bir plan olduğunu gösteriyordu. Ancak her ne kadar her şey kusursuz gibi görünse de geride kalan birkaç küçük detay ilk ipuçlarını vermeye başlamıştı. Soyguncular planı neredeyse kusursuz işlemişti. Ne alarm çalmıştı, ne bir cam kırılmıştı, ne de içeride panik yaratılmıştı. Ama İngiliz polisi daha önce bu kadar büyük bir nakit soygunuyla karşılaşmamıştı. Yüzlerce polis görevlisi özel ekiplerle birlikte soruşturmayı başlattı. Güvenlik kameraları, telefon sinyalleri, terk edilmiş araçlar, her ayrıntı tek tek incelenmeye başlandı. İlk ipucu soygunda kullanılan kamyonun içinde bulunduğu bölgede ortaya çıktı. Kamyona yakın bir güvenlik kamerası olaydan kısa süre önce oradan geçen bir minibüsü kayda almıştı. Bu görüntü araştırmacıların dikkatini çekti. Ardından olay günü polis üniforması satın alındığına dair bir mağaza kaydı bulundu. Satın alan kişinin adı geçmişte suç kayıtları olan biriydi. Roger Kutz. Kutz kısa sürede gözaltına alındı. Polisler sorguda Kutz'u konuşturmayı başardı. Onun verdiği bilgilerle birlikte olay iplik gibi çözülmeye başladı. Diğer isimler de birer birer tespit edildi. Colin Dixon'ın kimliğiyle bağlantılı telefon kayıtları ve bazı şüpheli görüşmeler de bu zincire eklendi. Kısa sürede planın beyni olan isim de ortaya çıkmıştı. Lee Marie. Polis yurt içinde yakalama kararları çıkartırken diğer yandan uluslararası takibe de geçti. Çünkü bazı soyguncular paranın bir kısmıyla çoktan yurt dışına çıkmıştı. İngiltere bu davada ilk kez Interpol seviyesinde ortak çalışma yürüttü. Polis operasyonları genişletti. 3 hafta içinde 6 kişi gözaltına alındı. Evlerde, araçlarda ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda çalınan paranın bir kısmı ele geçirildi. Ancak asıl hedef hala ortada yoktu. Limari soygunun hemen ardından İngiltere'den ayrılmıştı. Fas'a kaçmıştı ve orada lüks içinde yaşıyordu. İngiltere iadesi için başvuru yaptı. Ancak Marie'nin hem İngiliz hem Fas vatandaşı olması süreci kilitlemişti. Fas yasalarına göre kendi vatandaşları yurt dışına iade edilmiyordu. Marie yakalandı ancak İngiltere'ye gönderilmedi. Bunun yerine Fas'ta yargılandı ve 25 yıl hapis cezası aldı. Toplamda 36 kişi gözaltına alındı. Bunların bir kısmı doğrudan operasyonda yer almıştı.
saklamıştı. Bir kısmı ise sadece parayı saklamış veya sessiz kalmıştı. Yani plan sadece bir gecelik değil, aylar süren bir hazırlıktı. Çalınan 53 milyon sterlinin yaklaşık 20 milyonu hala bulunamadı. Paranın büyük kısmı iz bırakmadan ortadan kayboldu. Bazı isimler ise hala kayıp. Bu olay İngiltere tarihinin en büyük nakit soygunu olarak kayıtlara geçti. Peki siz olsaydınız ailenizin hayatı tehlikedeyken kendi ellerinizle kapıyı açar mıydınız? Böylesine bir planın merkezinde olsaydınız sizin kararınız ne olurdu? Yorumlara yazın. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Kayıp Gerçekler sundu.